Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. 3-9 Ağustos haftalık burç yorumuyla karşınızdayım. Evet, 3-9 Ağustos haftası gökyüzünün enerjisinin giderek yükseldiği ve 12 Ağustos'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Güneş tutulması öncesindeki aslında son hazırlık haftası olacak diyebilirim. Bu hafta vereceğimiz o kararlarımız var ya da kuracağımız ilişkiler ya da başlayacağımız o yeni süreçler yalnızca önümüzdeki birkaç güne değil. Bakın buraları lütfen atlamayın. Tutulma ile birlikte ne olacak biliyor musunuz? Başlayacak ve yeni dönemi de tabii ki doğrudan bizim için şekillendirmiş olacak. Gerçekten çok güzel bir video. Sakın kaçırmayın. Soluksuz izleyeceksiniz. Ama onun öncesinde sizden küçük bir isteğim var efendim. Hala kanalıma abone olmalar bitti değil mi? Hızlı bir şekilde videomuza kaldığımız yerden yine giriş yapalım. Bu nedenle özellikle bakın ilişkiler, kariyer, para, önemli görüşmeler konusunda atacağınız adımların her zamankinden çok daha fazla önem taşıyacağını da buraya özellikle not düşmek isterim. Ve bu arada bir hatırlatma yapmak isterim. Şimdi bakın 12 Ağustos'ta ne dedim? Bir tutulma var. Evet, Aslan burcuna gerçekleşecek güneş tutulması. Bu tutulma ile ilgili de ne yapmış olabilirim? Tabii ki çok kapsamlı bir analiz hazırladım. Video 3 Ağustos, bakın buralar çok önemli. Video 3 Ağustos pazartesi günü kanalımda yayında olacak. Tabii ki bu tutulmanın 12 burcu etkilerini, hangi alanlarda yeni başlangıçlar getireceğini, dikkat edilmesi gereken tarihleri ve önümüzdeki aylarda bizi gerçekten nelerin beklediğini çok ama çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Pazartesi günü yayına girecek. Ne yapacaksınız tabii ki? Şimdi bu güzel videoyu izleyeceksiniz. Pazartesi günü de bu videoyu soluksuz sonuna kadar izleyeceksiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Peki bu hafta gökyüzüne tekrar bir dönelim bakalım. Bizi hangi önemli gelişmeler bekliyor? Her zaman olduğu gibi şu ana tabloya birlikte bakalım. Şimdi haftanın aslında bakın ilk önemli gelişmesi 6 Ağustos'ta Venüs'ün yöneticisi olduğu Terazi burcuna geçmesiyle olacak. Evet, startı veriyoruz. Bakın bu geçişle birlikte ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, ticaret, sosyal hayat çok daha güçlü bir şekilde desteklenmeye başlayacak. Son dönemde yaşanan o kırgınlıkları geride bırakmak, önemli bir görüşme yapmak ya da yeni bir ilişkiye adım atmak, hatta mevcut ilişkinizi daha da sağlam bir zemine taşımak isteyenler varsa gerçekten olabildiğince destekleyici bir süreç başlıyor diyebilirim. Aynı zamanda ticari anlaşmalar, uzlaşmalar, maddi konularda kurulacak yeni işbirlikleri de tabii ki önümüzdeki dönemde sizler için çok önemli fırsatlar getirecek. Şimdi geldik 7 Ağustos'a. 7 Ağustos'ta Güneş ile Satürn arasında oluşan uyumlu açı devreye giriyor. Peki ne oluyor? Şimdi bu etki uzun zamandır emek verdiğiniz konuların karşılığını almaya başlayabileceğinizi göstermektedir. Özellikle kariyer, resmi işler, devlet kurumları, yöneticiler ve otorite konumundaki kişilerle yapılacak görüşmeler açısından gerçekten olabildiğince destekleyici bir gökyüzü var karşımızda. Hafife almayın derim. Ve geldik haftanın son önemli gelişmesine. 9 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcuna geçmesi olacak. Şimdi bu geçişle birlikte neler olacak? Bakın, iletişim trafiği hızlanacak. Beklenen haberler, önemli görüşmeler, sunumlar, karar süreçleri çok daha fazla gündemimizde yer alacak. Bizi biraz meşgul edecek bu konular. Ama bu süreçte özgüvenle kibir arasındaki o ince çizgiyi korumak, bakın çok önemli bir yer burası. Hem ilişkilerde hem de iletişimde çok daha doğru sonuçlar almamızı sağlayacak. Yani o kibirini, o özgüvenini evet iyidir ama her zaman değil mi? Dozunda olması çok daha bize güzel sonuçlar aldırır. Kararında olsun hepsi. Özetle bu hafta gökyüzü önce ilişkiler, ortaklıklar alanında bize evet çok güzel yeni fırsatlar sunacak. Ardından ne yapacak? Emek verdiğimiz konuların karşılığını almamız için elbette bizi çok güçlü bir şekilde destekleyecek. Yapabilirsin, sahne senin diyecek. Üstelik bakın bütün bu gelişmeler 12 Ağustos'ta gerçekleşecek güneş tutulması öncesinde yaşandığı için işte bu hafta vereceğiniz o kararlar, atacağınız adımlar yalnızca bu haftayı mı ilgilendirecek? Tabii ki değil. Önünüzdeki birkaç ayı da çok önemli ölçüde
etkileyecek. Hatta bakın tarih de vereyim. 6 ay, yani dile kolay çok uzun bir zaman. Aman diyorum, bu hafta çok önemli. Madem bu hafta çok önemli, ne yapalım? Hadi gelin şimdi bu güçlü gökyüzü etkilerinin tabii ki 12 burca, aşkta, parada, kariyerde, ailede, ilişkilerde ve beklediğimiz gelişmeler açısından bize nasıl yansıyacağına her zaman olduğu gibi birlikte bakalım ve değerlendirelim. Her zaman olduğu gibi Koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz. Şimdi koçlar için bakın bu hafta özellikle iş ve resmi konuların olabildiğince ön plana çıktığını en başta söylemem lazım. Güneşin Satürn'e kuracağı o uyumlu açı var ya, sizin emek vereceğiniz veya da verdiğiniz konularda gerçekten güzel bir şekilde karşılık almanızı olabildiğince kolaylaştıracak. Yani çalıştığınız yer dışında farklı bir firmadan, farklı bir şirketten, farklı bir iş kolundan gerçekten size güzel iş teklifleri gelecek. Gündeminizde olacak, değerlendirin derim. Yapılacak bu görüşmeler sonunda aslında şartların beklentilerinizle örtüşürse önemli bir karar verme aşamasına gelebileceğinizi de söylemem lazım, değil mi? Şartlar çok önemli. Her türlü şartlarınızı tabii ki oturun masada konuşun. Eğer gerçekten şartlar beklentilerinizi maddi manevi karşılayabiliyorsam bu fırsatı değerlendirin derim. Yani kariyer konusu sizin için aslında bu hafta olabildiğince ön planda ve de güzel çalışıyor. İlişkiler tarafında ise biraz dikkatli olmanız gerekir. İlişkisi olan koçlar, bakın partnerinizin işi ya da böyle ailesiyle ilgili gelişmeler var ve bu gelişmeler nedeniyle de böyle kısa böyle bir gerginlik, böyle bir fikir ayrılığı, hafif böyle bir soğukluk gibi durumlar yaşanacak. Yani bu konuda biraz dikkatli olun derim. Hayatında kimse olmayan, ilişkisi olmayan koç ve yükselen koçlar içinse aynı anda birden fazla kişiyle iletişim kurarken o yanlış anlaşılmalara da çok açık bir hale gelebileceğinizi de söylemem lazım. Evet, ilişkiler konusu bakın bu hafta çok fazla destek alamayacağınız alanlar arasında olduğu için bence çok fazla maymun iştahlılık yapmayın derim, tamam mı? Gerçekten hani sırf bir ilişkim olsun diye birileriyle tanışma gibi bir durum bu hafta çok da fazla iş görmeyecek. Biraz zamana bırakın derim. Para tarafına da baktığımızda uzun zamandır böyle aklınızda olan gerçekten sosyal medya işleri, internet satışı ya da internet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz işler, dijital platform yani içerik üretimleriyle ilgili de çok güzel bir fikir hayata geçebilecek. Bu konuda da sizinle iletişime geçebilecekler. Eğer kafanızda da zaten böyle bir proje varsa bence değerlendirin derim. Destekleneceksiniz. Atacağınız küçük bir adım ilerleyen dönemde size evet ek kazanç da sağlayacak. Hatta bu ek kazanç size daha fazla insanlarla tanışma ve daha fazla yeni kapıların açılmasını da sağlayacak. Yakın bir akrabanızın taşınma, evlilik ya da böyle sağlık nedenleriyle sizden destek istemesi de gündemde. Ayrıca bakın önemli konular bunlar. Noter, belediye ya da kamu kurumlarında bekleyen bir işlemleriniz varsa bunların düşündüğünüzden daha kısa sürede sonuçlanabileceğini görebileceksiniz. Oldukça yoğun, oldukça hareketli bir hafta. Evet, şansınız bol olsun derim. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, sizin için bu hafta biraz eğitim ve ilişkiler kısmının olabildiğince ön plana çıktığını söyleyebilirim. Şimdi boğalar için bakın bu hafta ilişkiler ve kişisel gelişim konularının evet az önce de belirttim ya, sizin için bu hafta olabildiğince güçlü çalışıyor bu alanlar. Venüs'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte iletişiminizin biraz daha böyle yumuşadığını, çevrenizdense daha olumlu geri dönüşler alabildiğinizi söyleyebilirim. Biraz bu konularda sert tavırlar sergiliyorduk, esnek değildik. Bu hafta biraz daha yumuşuyoruz ve bu hareket çevrenizden de tabii ki olumlu geri dönüşler alabilmenizi de sağlayacak. Şimdi ilişkisi olan boğalar. Bakın partnerinizle birlikte katılacağınız bir davet, bir etkinlik, bir arkadaş buluşmasında gerçekten güzel, keyifli vakitler geçireceksiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa böyle tanışacağınız birinin aracılığıyla böyle biriyle tanışacaksınız. Arkadaşınız, dostunuz, aileden biri olabilir. Gerçekten güzel bir başlangıç için aslında adım görüyorum. Evet, başlangıçlar için aslında güzel adımlar, güzel haftalar, güzel gelişmeler diyebilirim. Evet, şimdi gelelim ilişkiler kısmı güzel değil mi? Olumlu gelişmeler aldık. Eğitim tarafında da uzun zamandır düşündüğünüz yabancı dil eğitimi, yüksek lisans başvurusu ya da mesleğinizle ilgili bir sınav için çok önemli bir adım atabilirsiniz.
alabilirsiniz. Beklediğiniz bir başvurudan da gerçekten güzel, olumlu haber almanız da olabildiğince mümkün görünüyor bu hafta. Güzel, sevindirici. Para tarafında ise ev satın alma, kiralama ya da böyle taşınma ile ilgili gerçekten hani planlarınız varsa hesaplamadığınız bazı masraflar karşınıza çıkabilir. Çünkü plan dahilinde değildi değil mi benim şu an söylediklerim? İşte şimdi artık planınıza dahil oluyor. Ekstra masraf haliyle karşınıza çıkacak. Eğer böyle bir düşünce, böyle bir plan yoktu ama bu hafta sizin desteklendiğinizi gördüğüm için de net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer o cepteki parayı da hesaplayabiliyorsanız, bütçeniz buna uygun yeterli gelebiliyorsa bu adımı atabilirsiniz. Yani bütçenizi hani çok fazla zorlayacak kararları aceleye getirmeyin derim. Hani bu sene taşınma gibi bir durum söz konusudur ama hani olmasa da olur mu? Olur. Anlatabiliyor muyum? Ama gerçekten taşınma gerekiyordur. Tamam, ona zaten denecek bir şey yok. Ama burada da yine bütçeyi biraz gözden geçirmek lazım. Acık sarsılacak. Şimdi apartman yönetimi, ortak kullanım alanları. Buralarda bakın birazcık böyle anlaşmazlıklar ve sıkıntılar var. Hafta sonunda yapacağınız kısa bir yolculuk sizin aslında hem kafanızı biraz dağıtacak, gerçekten ruhunuza ve bedeninize iyi gelebilecek bir kaçamak diyebilirim. Bence değerlendirin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bakın kariyer ve sağlık. Bu hafta sizin gerçekten ön plana çıkan iki başlığınız var. İkizler için bu hafta özellikle kariyer konuları gerçekten olabildiğince hareket kazanıyor. Kendi işi olan ikizler, yeni iş ilişkileri, yeni müşteriler, yeni fırsatlar, yeni firmalar. Bakın çok önemli anlaşmalar kapıda. Ve uzun süredir böyle peşinde olduğunuz bir proje varsa bunun da artık sonuçlanabileceğini de görebileceksiniz. Yaşasın, benim de var. Ama sürpriz. Evet, yapacağınız bir görüşme beklediğinizden daha kazançlı bir işbirliğine de dönüşecek, biliyor musunuz? Hani bu sıradan bir görüşmedir ama bu beklediğinizden çok daha farklı boyutlara doğru ilerleyecek. Bence yapacağınız bu görüşmede dikkatli olun, güzel sunumlar yapın, kendinizi iyi ifade edin derim. Sağlık tarafında da ertelediğiniz, evet, diş kontrolü bu kadar mı olur? Bu kadar mı olur değil mi? Resmen kendimi anlatmışım. Evet, gerçekten diş kontrolü, göz muayenesi ve küçük bir tedavi süreci var ve bunlar artık tamamlanmak için ne diyor biliyor musunuz? Uygun haftadasınız. Ertelemeyin diyor. İhmal ettiğiniz kontrolleriniz de varsa lütfen bunları yaptırın derim ki ilerleyen dönemler için size küçük bir şeydir ama lütfen ihmal etmeyin ki ileride sorun ve sıkıntı çıkarmasın. Şimdi ilişkiler tarafında biraz daha dikkat isteyen bir hafta diyebilirim. Özellikle ilişkisi olan ikizler. Partnerinizin sizden, ay çok önemli burası, üzgünüm ama, gizlediği küçük bir konuyu sonradan öğrenebilirsiniz. Tabii ki şimdi buna birazcık canınız sıkılacak. Neticede partnerisiniz. Hayatı paylaşıyorsunuz değil mi? İleriye dönük güzel planlar yapıyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz. Bir anda sizden gizlenen bir gerçek ortaya çıkıyor. Biraz can sıkıcıdır, güven haliyle sarsılır. Dikkatli olun derim. Hayatında kimse olmayan ikizlerse geçmişte yarım kalan ilişkiyi yeniden başlatmak yerine ne yapın biliyor musunuz? Hiç bence geriye dönüp bakmayın. Her zaman ileri. Hedefiniz tamamen önünüz olmalı. Bence önünüze bakın, başlamayın derim, çok net. Ayrıca uzun süredir görüşmediğiniz bir dostunuzla, bir arkadaşınızla da karşılaşmanız ya da yeniden iletişim kurmanız da mümkün görünüyor. Aslında bakın bu buluşma da olabilir ya da uzaktan bir telefon mesajlaşma da olabilir. Bu size gerçekten moral verecek. Ne zamandan beri özlediğiniz o diyaloglar yaşanacak ve farklı bir bakış açısı da size kazandırabilir. Çünkü çok uzun zaman görüşmediniz ya. Görüşler, fikirler çok bambaşka yöne doğru gitmiş olabilir. Ama güzel ve keyifli anlar tadını çıkarın derim. Evet, geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Yengeçler, bu hafta iş ve maddi konular aslında çok fazla ön planda olacak. Güneşin Satürn'e kuracağı o uyumlu açı var ya, sizin sorumluluk aldığınız konularda emeklerinizin karşılığını almanızı olabildiğince kolaylaştıracak. Çalıştığınız yerde görev paylaşımını birazcık değiştirilebilir hale geldiğini göreceksiniz. Moraliniz bozulmasın. Uzman olduğunuz bir konuda da fikirlerinize başvurulabilir. Yani bu durum aslında yöneticilerinizin size olan, değil mi, güvenini anlatmıyor mu? Evet. Hatta güvenini arttıracak gelişmeler de olacak. Önemli detaylar, atlamayın buraları. Para tarafında daha önce unuttuğunuz bir alacak vermişsinizdir, unutmuşsunuzdur. İade ya da böyle gecikmiş bir ödemenin hesabınıza gelmesi mümkün görünüyor. Gelecek bu para ne yapacak? Hafta içindeki bazı harcamalarınızı da rahatlatacak. Hiç planda, hesapta yoktu bu paralar. Bunlar geliyor
Siz de bir anda böyle düşünüyorsunuz, ya işte bu hafta onu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız diye, böyle hani vardır ya, onu oraya koyarsınız olmaz. İşte bu unutmuş olduğunuz her neyse bu gelecek olan para, harcamalar konusunda sizi bu hafta nefes aldıracak, rahatlatacak. İlişkiler tarafında biraz daha dikkatli olmanız gereken bir hafta diyebilir miyim? Kesinlikle. Yengeçler, bakın, partnerinizin vereceği ani bir karar ya da program değişikliği nedeniyle ya böyle bir kısa süreli ne oluyor diye bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Ama bu gerginliğin geçici olduğunda tabii ki hemen hatırlatmak lazım. Olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Tekrar bir dönün, konuşun, sorunu halledeceğinizden eminim. Hayatında kimse olmayan yengeçlerse aynı anda iki kişi arasında kalabilir ve maalesef karar vermekte zorlanabilirsiniz. Evet, en zor taraf bu olsa gerek. Evet, bu hafta ilişkisi olmayan yengeçler için evet, gerçekten zorlayıcı bir hafta. İki kişi arasında kalmak, karar vermekte zorlanmak, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Karar tamamen sizin. Bakın, ehliyet yenileme, kimlik değişimi, ruhsat ya da böyle benzeri resmi başvurularınız varsa bu sürede güzel bir şekilde sonuçlanabileceğini göreceksiniz. Ama sosyal çevrenizde yaşanacak böyle küçük bir fikir ayrılığı var ve bu nedenle de bazı kişilerle aranıza böyle sanki hani böyle hafiften bir kırılacaksınız da bir mesafe koyma kısmına geçeceksiniz. Yapabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Gereksiz tartışmalardan zaten uzak durun diye de söylememe gerek var mı? Hadi olsun, söyleyeyim. Bu hafta sizin için bakın, gereksiz tartışmalardan uzak durun. Mesafe koymak istediğiniz kişilere de mesafenizde koyabilirsiniz. Ayrıca hiç de bir sıkıntı yok. Böyle bir hafta bekliyor size efendim. Ne diyelim şimdiden? Başarılar, inşallah güzel olur. Geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Sevgili aslanlar, bakın, bu hafta sosyal çevrenizin oldukça hareketlendiğini görebiliriz. Hafta içinde katılacağınız o davetler, etkinlikler, toplantılar, organizasyonlar, işte partiler, gerçekten güzel insanlarla ve kaliteli insanlarla bir araya geleceksiniz. Ve bakın, bu kaliteli insanlar aslında hani böyle sadece eğlenmeye, hoplamaya, zıplamaya gelmemişler. Bu insanların gerçekten belli bir hedefi var ve sizin için de aslında bu kısım hem iş hem de özel hayatınız açısından güzel gelişmelerin yaşanabileceği ortamlar. Bence sadece lay lay loma gitmeyin. Bu anlamda da değerlendirin derim. Özellikle Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte kuracağınız o yeni bağlantılar var ya, düşündüğünüzden gerçekten çok daha değerli hale gelecek ve bunu ilerleyen zamanda anlayacaksınız ve yorumlar kısmında da bana yazacaksınız. İlişki tarafına bakalım. Güzel gelişmeler var. İlişkisi olanlar, özellikle bakın, partnerinizden gelecek sürpriz bir organizasyon, böyle beklenmedik bir jest sizi gerçekten mutlu edecek. Belki bir tek taş gelecek. Güzel bir evlilik teklifi gelecek, değil mi? İnşallah, hadi bakalım, hayırlısı olsun. Hayatında kimse olmayan aslanlarsa, şimdi bakın, arkadaş çevrenizin tabii ki önemi çok büyük, değil mi? Hepimizin hayatında arkadaşları, sevdiği, inandığı dostları var. Hep zaten onlar aracılığıyla, değil mi? Ne yaşıyorsak yaşıyoruz. İşte güzel böyle arkadaşlıklar, o arkadaşlıkların size de yansıyacağı güzel tanışmalar var. Evet. Yani böyle çok kısa sürede samimi bir ortam olmasa da en azından yeni bir insan tanımanı ya da yeni bir insana şans vermenin hafif böyle bir heyecanını yaşayabilirsiniz bu hafta. Ve gelelim şimdi para kısmına. Burada ne yapmak lazım? Azıcık dikkatli olun. Kesenin ağzını açtınız, ne oluyorsunuz? Bakın, kredi kartının ekstresi almış başını gidiyor. Aidatlar ya da böyle fark etmediğinizde otomatik ödemeler var ya, bütçeniz bu hafta birazcık böyle eksilme yaşıyor. Ne oluyoruz ya, bakın, uyarı veriyor. Ben de buradan size uyarıyorum. Kendi işini yapan aslanlar varsa oldukça verimli bir dönem başlıyor. Yapacağınız görüşmeler gerçekten güzel işbirliklerine dönüşebilecek ve hatta uzun vadeli ve kalıcı işbirlikleriyle devam edip temeli sağlam olacak güzel birliktelikler var ve bunu lütfen değerlendirin. Aile içinde özellikle büyüklerle yapılacak konuşmalarda sakin kalın derim. Gerçekten burada bu kısmı lütfen atlamayın. Biraz sakin kalın. Çünkü eski konular böyle yeniden açılacak, tamam mı? Ve açıldıkça da ne olacak? Kısa süreli böyle bir gerilmeler, fikir ayrılıkları, ne gerek var? Tartışmayı hiç uzatmayın derim. Çünkü herkes için en doğru olan karar illaki çıkacaktır. Anlaştık mı? Geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Başaklar, bu hafta yurt dışı bağlantılı işler ve çalışma hayatının olabildiğince ön plana çıktığını hemen sizlere söyleyeyim, paylaşayım. Beklediğiniz bir vize, pasaport ya da böyle resmi başvurularla ilgili çok önemli gelişmeler var. Gerçekten sevineceksiniz. Özellikle de hafta ortasında yapılacak yazışmalar ve görüşmeler istediğiniz yönde ilerliyor. Hiçbir pürüz ve sıkıntı, sorun yaşamayacaksınız. Yani yurt dışı, bilmiyorum, bu konularla ilgili hani
ana başlık tabii ki yurt dışı konuları diyorum ama tabii ki alt başlıkları siz dolduracaksınız. Olabildiğince hareketli. Bak ben sadece bu kadarını söylüyorum. İlişkiler tarafında da keyifli gelişmeler var. Bakın ilişkisi olan Başaklar, partnerinizle birlikte yeni bir hobiye başlayabilirsiniz, biliyor musunuz? Sanatsal bir faaliyet olabilir, spora başlayabilirsiniz ya da hiç aklı hayale gelmeyecek çok saçma sapan bir şeydir ama sizi çok mutlu edecek bir şeye gerçekten adım atacaksınız. Sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. İşte hayatında kimse olmayanlar içinse ortak ilgi alanına sahip biriyle tanışabilirsiniz. Bakın, gittiğiniz bir kursta olabilir, değil mi? Yakın arkadaş aracılığıyla olabilir. Kuzeninizin yakın arkadaşıdır. Olur da olur. Güzel iletişim, güzel sohbetler kurulacak. Güzel çaylar, kahveler içiliyor. Güzel, keyifli sohbetler var. Tabii ki bu ilişkiye döner dönmez o kısmı tabii ki şu an çok fazla detaylı söylemek istemiyorum ama sadece yeni insan tanıyor olabilmek size keyif verecek. Eğitim, kişisel gelişim ya da böyle uzun zamandır ertelediğiniz başvurular varsa da yani bunlar için zaten başvurularınızı lütfen yapın. Bu konuyla ilgili sıkıntı yok. Sadece bu konuda nerede sıkıntı var biliyor musunuz? Buralara yapacağınız harcamalar. Bütçeyi biraz böyle bir dengeleyin, olur mu? Hani nereye ne kadar ne ayrılacak, bunu bir plan program dahilinde yaparsanız çok da fazla sıkıntı olmayacak. İş hayatında farklı bir departmanda yeni bir ekiple yürütülecek çok güzel çalışmaların içerisinde olabilirsiniz. Bu süreç aslında yeni deneyimler kazanmanızı sağlayacak, biliyor musunuz? Evet, ve yöneticilerinizin de üzerinde bu durum sizin için gerçekten çok olumlu ve artıya dönebilecek bir gelişme diyebilirim. Güzel bir hafta. Maşallah dolu dolu. Ya evcil hayvan olan Başaklar varsa bu kısmında atlamak istemedim. Onların bakım, tedavi ya da böyle hani uzun süredir bekleyen bir kontrolü varsa bunun sonucunda da güzel, sevindirici gelişmeler alabilirsiniz. Geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Sevgili teraziler, bu hafta resmi işlemler, hukuki konular oldukça hızla ilerliyor. Güneşin özellikle Satürn'e kurmuş olduğu o uyumlu açıda size uzun süredir beklediğiniz evrak işlerinde istediğiniz sonucu almanız için gerçekten adımları hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Tapu, satış, işte kira sözleşmeleri ya da gayrimenkulle ilgili böyle bir işleminiz bakın düşündüğünüzden gerçekten çok daha kısa sürede tamamlanabilecek bir yol kat edecek. Çok önemli. Devam eden bir dava, işte arabuluculuk görüşmeleri ya da böyle resmi başvurular varsa sizin lehinize gelişmeler yaşanacak. Gerçekten bu da önemli. Allah korusun, değil mi? Ya aleyhinize olsaydı. Evet, lehinize gelişmeler yaşanacak. İlişkiler tarafında da olumlu etkilerin olabildiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. İlişkisi olan teraziler varsa partnerinizle birlikte katılacağınız bir iş yemeği olacak, tamam mı? Burada gerçekten son dönemde yaşanan gerginlikleri geride bırakacaksınız. Bak, katıldığınız şey iş yemeği. Bakın, organizasyon, yemek, toplantı falan demiyorum. Yani hani keyifli bir alan değil. Hani iş yemekleri genelde daha resmidir, değil mi? Ne alaka diyeceksiniz ama buraya gittiğinizde aranızda var olan o gerginlik, sorun ne olacak biliyor musunuz? Ortadan kalkacak. İyi gelecek bu iş yemeği size. İlişkisi olmayan teraziler içinse şöyle diyebilirim. Bu hafta bir tık daha böyle sakin ve stabil geçecek diyebilirim. Artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Para tarafında planlı hareket etmek tabii ki sizin için de faydalı olacaktır. Kira, aidat ya da böyle evle ilgili düzenli giderlerde biraz böyle bir artış mı oldu yaz nedeniyle? Ne yaptınız? Biraz böyle bütçeyi kaçırdınız gibi geliyor. Lütfen bütçeyi yeniden bir gözden geçirin derim. Aile içinde miras, bakın, hisseli taşınmazlar ya da mal paylaşımları ile ilgili eski bir konu yeniden gündeme gelebilir. Eyvah ya, bitmiyor hiç artık. Ölen öldü, kalan mirasta dağıtıldı. Neyin telaşındasınız, değil mi? İşte geçmişte yaşanan o tartışmaların tekrar açılmasını istemiyorsanız bu hafta çok da fazla bu ortamlara girmeyin derim. Baktınız ki böyle bir ortamda böyle bir konu var, hemen benim şu sözüm aklınıza gelsin. Gökçe Hanım ne demişti? Bu ortamlardan hızlıca uzaklaşın ya da haklısınız deyip dönün arkanıza, olur mu? Evet, geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Sevgili akrepler, bu hafta maddi konular ve resmi işlemlerin olabildiğince güçlü çalıştığını görüyorum. Uzun zamandır almak istediğiniz ürün için avantajlı bir kampanya yakalayabilirsiniz. Bakın, elektronik eşyadan da olabilir, motosiklet olabilir, araba olabilir, ev olabilir. Yani ne aklınıza geliyorsa gerçekten uygun bir zaman diyebilirim. Benim eşim çok güzel bir yine cümlesi vardır. Fiyat performans. Tamam mı? Gerçekten alabilirsiniz. Destekleniyorsunuz bu hafta. Yani bütçede uygunsa, tamam mı, bu fırsatı kaçırmayın derim. Çünkü karşılaşacaksınız bu fırsatla. Noter, vekalet, sözleşme ya da benzeri resmi işlemleriniz varsa yine bu dönemde güzel sonuçlar alabileceksiniz.
İlişkiler kısmında da güzel gelişmeler var. İlişkisi olan akrepler, partnerinizden gelecek küçük ama gerçekten anlamlı bir sürprizle o kadar mutlu olacaksınız ki yani bu hafta hiç bitsin istemeyeceksiniz, öyle söyleyeyim. Evet, ilişkisi olmayan, hayatında kimse olmayan akrepler içinse ortak ilgi alanına sahip birileriyle tanışabilme ihtimaliniz bakın bu hafta çok yüksek. Katıldığınız kurslar, katıldığınız seminerlere şöyle bir dikkat edin derim. Kariyer tarafında biraz daha sabırlı olmanız gerekecek. Çalıştığınız yerde değişen kurallar var. Evet, biliyorum, biraz belki uyum sağlamada zorlanıyorsunuz ama bu yeni uygulamalar ya da artan iş yükü nedeniyle de kendinize zaman zaman böyle biraz baskı yapıyorsunuz. Yapabilecek miyim? Başarabilecek miyim? Ya bu baskılara gerek yok çünkü bu kısım sağlık kısmını da etkiler. Bunun geçici bir süre olduğunu düşünün. Sakin kalmakta fayda var diyorum. Sizin için daha doğru olacak. Uzun zamandır vakit ayıramadığınız bir hobinize böyle bu sıkıntılı günlerden sonra yeniden böyle zaman ayırma gibi bir durum söz konusu olacak. Bu size aslında hem zihinsel olarak hem de bedensel olarak gerçekten ruhunuza çok iyi gelecek. Yapın, değerlendirin derim. Sevgili yay ve yükselen yaylar. Yaylar, bakın bu hafta hareketli, keyifli gelişmeler var. Olabildiğince de ön plana çıkıyor. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte seyahat planlarınız var, görüşmeler var, yeni deneyimler olabildiğince hız kazanacak bu hafta. Hepsine zaman ayıracaksınız, merak etmeyin. Ha bir de şöyle bir şey var. Bu son anda gelişecek böyle bir kısa yolculuklar planlarınızı bir tık böyle değiştirse de aslında iyi ki de yapmış diyeceksiniz. Çünkü onun sonrasında çok güzel sürprizler geliyor. Gideceğiniz yerde tanışacağınız kişiler ya da yaşayacağınız o gelişme sizin gerçekten kafanızda böyle farklı bir ışık yakacak. Bambaşka bir fikirle ve bambaşka bir insan olarak döneceksiniz. Dediğim gibi yani bu gideceğiniz yer size çok farkındalık kazandıracak her anlamda. İlişkiler tarafında biraz temkinli ve dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Şimdi bakın yaylar, partnerinizle gelecek planları yapıyorsunuz. Maddi konular hakkında maalesef farklı düşüncelere giriyorsunuz. İşte bu durum ilişkide biraz sıkıntılara neden olabilecek. Yani tartışma, kavga gibi değil ama hani maddi konular girdiği zaman işin içine herkesin tabii ki fikri farklı olacak. Bu farklı düşünce de sizi biraz böyle çıkmaza sokabilir. Hayatında kimse olmayan yaylar, lütfen aceleyle başlayacağınız bir ilişki, bir adı konmasa da hani bir flört gibi bir durum da olsa, yani benden size bir tavsiye olsun, ne olur hemen şuna anlam yüklemeyin. Hayatımda biri var, bir sevgilim var, yazık işte aramalıyım, onun için güzel şeyler düşünmeliyim, plan yapmalıyım. Ne olur sakin kalın çünkü ilişkiler konusu biraz bu hafta havadasınız. Ayaklarınız yere basmıyor. Dolayısıyla da çok sağlıklı ilişki adı altında da ilişki olmayacak bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tık daha sağlam basın. Bu hafta acele kararlar yok. Çok fazla destek yok ilişkisi olmayan yaylar için. Evet, para tarafına da bakalım. Gözünüzden kaçan küçük bir masraf biraz canınızı sıkacak. Harcamalar kısmında tabii ki hani faydalı olabilecek kısım nedir? Para konusunu ne yapacaksınız? Bu hafta çok hafife almayacaksınız. Çünkü o küçük biriken masraflar büyük bir paraya dönüşebileceği için bu hafta böyle bütçe dengesini tamamen şöyle bir elinize alın, bir daha gözden geçirin derim. Yakın akrabalarla yapılacak bir buluşma geçmişte yaşanan o küçük kırgınlıkların geride kalmasını sağlayacak. Nihayet herkes o eteğindeki taşları dökecek, o kırgınlıklar kalkacak ve barış sağlanacak. Ayrıca uzun zamandır da araştırdığınız bir ürün varsa da bu ürünü istediğiniz özellikte ve uygun bir fiyata bulabilmeniz de olabildiğince mümkün görünüyor bu hafta. Gerçekten almak istiyorsanız da şartlarda bunu önünüze getirdiyse paranız da var. Alın derim, mutlu olun. Evet, geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Oğlaklar için bu hafta eğitim, başvurular, kişisel gelişim konuları evet güzel çalışacak. Mesleğinizle ilgili bakın katılacağınız kısa bir eğitim, seminer, atölye çalışması ya da uzmanlık görüşmesi bakış açınızı biliyor musunuz? Çok bambaşka yöne doğru çevirecek. Öğreneceğiniz o küçük bir bilgi size aslında ilerleyen dönemde iş hayatınızda o kadar önemli bir avantaj sağlayacak ki zaten bunu anladığınız takdirde şimşekler çakacak. Bakış açısı bambaşka olacak. İlişkiler tarafında biraz sabırlı olun derim. İlişkisi olan evet Oğlaklar, partnerinizin o yoğun iş temposu nedeniyle haliyle biraz vakit geçiremeyeceksiniz. Biraz özlem, hasret girecek araya. Bu da sizi biraz üzecek, gergin yapacak. Bu hafta geçici bir hafta, neticede dediğim gibi haftalık burç yorumlarındayız. Önümüzdeki haftalarda o kaybettiğiniz zamanı telafi edebilirsiniz. Bunun için canınızı sıkmayın derim.
Hayatında kimse olmayan oğlaklar. Bakın sizin için de karşı tarafın kararsız tavırları olacak ve bu tavırlar nedeniyle de o beklediği adımı göremeyebilirsiniz. Yani kendinizi biraz geri çekebilirsiniz. Çünkü siz adım atıyorsunuz, karşı taraf kararsız. Siz adım atıyorsunuz, karşı taraf isteksiz, ne istediğini bilmiyor. Yani bu durumda da tabii ki siz ne yapacaksınız? Bir dakika diyeceksiniz. Yani beklediğim adım gelmiyorsa ben de olduğum yerde kalırım diyeceksiniz. İlişkiler konusunda bu hafta biraz böyle havada kalacak konular. Çok ayaklar yere sağlam basmıyor. Tavırlar da net değil. Siz de bence tavrınızı net bir şekilde ortaya koyun derim. Para tarafında ise bütçenizi daha verimli kullanacağınız gerçekten yeni bir döneme giriyorsunuz. Gereksiz harcamaları azalttığınız takdirde önümüzdeki haftalarda bakın sizi o kadar güzel gelişmeler bekleyecek ki ve çok rahatlatacak. Resmi başvurularda bu hafta sizden yana gelişmeler var ve olabildiğince de güzel destekler alacağınız için nihayet sonuca da ulaşabileceksiniz. Tadını çıkarın. Geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Kovalar için bu hafta sosyal çevrenizin oldukça hareketlendiğini söyleyebilirim. Katılacağınız etkinlikler, tanışacağınız insanlar, aman Allah'ım gerçekten özel hayatınız, hepsi böyle bir anda hareketlenecek. Çünkü gerçekten bu gireceğiniz ortamlar, güzel ortamlar, çok kaliteli ortamlar olacağı için güzel işbirlikleri ve bağlantıları da dönüşebilecek. Özellikle neden böyle söyledim? Merkür'ün karşıt burcunuza geçmesiyle birlikte o yeni tanışmaların ve iletişim trafiğinizin hız kazandığını söyleyebilirim. Ve bu iletişim trafiği de sadece ilişki olarak düşünmeyin. İş, kariyer ve gelecek planları açısından da gerçekten önem arz ediyor sizin için. Sağlık tarafında kendiniz için yeni bir düzen oluşturabilirsiniz. Mesela beslenme alışkanlığınızı değiştirebilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. Gerçekten kaliteli vakit geçirebilmek adına kendinize güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz bir programı uygulamaya koyabilirsiniz. Bunlar için çok güzel zaman dilimi ve siz de önemli ve güzel bir haftadasınız. Lütfen değerlendirin. İlişkiler tarafında bakın. İlişkisi olan kovalar için ne söyleyebilirim biliyor musun? Partnerinizin arkadaş çevresiyle ilgili yaşayacağınız bir konu olacak. Ve bu konu nedeniyle de o kadar gereksiz bir tartışmanın içinde kalacaksınız ki şimdi bir tarafta partneriniz, bir tarafta partnerinizin değer verdiği arkadaşı. Sizin hiç alakanız yok ama bir anda o arkadaş çevresine girmiş olduğunuz ortamda bir sıkıntı, sorun yaşanacak ve haliyle siz de kayıtsız kalamayıp o tartışmanın içine gireceksiniz. Yani burada tabii ki partneri de düşünmek lazım. Haklı olabildiği noktalarda tabii ki destek verin ama çok da fazla böyle olayların içerisine müdahil olmayın derim. Benden size naçizane tavsiye. Hayatında kimse olmayan kovalarsa ne istediğini bilmeyen kişilerle vakit kaybetmeyin derim. Bak çok net, hiç uzatmayacağım. Yani ne istediğini bilmiyor koca insanlar, ne istediğini bilmiyor kararsız küm. Bu tarz insanlarla lütfen vakit kaybetmeyin. İlişki konusunda bu hafta destek alamadığınız için ben yine size çok net söylüyorum. Bu haftayı bence es geçin. Kararsız mı? Ne istediğini bilmiyor mu? Bay bay, hoşça kal demeyi bilin bu hafta için, tamam mı? Önümüzdeki haftalar için tabii ki daha farklı yorumlar ve güzel değerlendirmeler illaki olacaktır. Şimdi hafta içerisinde düğün, nişan, aile organizasyonları, işte kalabalık bu etkinliklere mutlaka gireceksiniz. Hatta aktif bir şekilde rol alacaksınız. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Bu gibi ortamları ben çok severim. Çünkü görmediğim bir sürü insan, çok uzak dıdısının akrabaları gelir böyle. Severim ben bu etkinlikleri. Güzel olur. Zaten yaz dönemindeyiz değil mi? Düğünler, nişanlar, o etkinlikler hiç bitmiyor. Hele bir de aile kalabalıksa kaçış yok. Bence katılın, gerçekten güzel, keyifli vakit geçireceksiniz. Ve son burcumuza geldik artık. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Şimdi sizin için bu hafta iş hayatında beklediğiniz destekleri almanız için çok kolay olabilen bir hafta olduğunu en başta söyleyeyim. Güneşin Satürn'e kurmuş olduğu uyumlu açı var ya, uzun süredir uğraştığınız bir işi tamamlamanıza da gerçekten yardımcı olacak. Farklı bir departman ya da böyle ekipten gelebilecek destek sayesinde de o bekleyen işlerinizi çok daha hızlı ve çok daha rahat bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İş hayatında evet gayet güzel destekler alıyorsunuz. Bu hafta gökyüzü sizi destekliyor. İlişkiler tarafında güzel gelişmeler var. Evet, ilişkisi olan balıklar. Partnerinizle birlikte o kadar güzel, keyifli vakitler geçireceksiniz ki kısa kaçamaklar, hafta sonu kaçamaklar olacak, tatil olacak. Keyifli, çok güzel anlar yaşayacaksınız. Hayatında kimse olmayan balıklar. Günlük rutinlerinizin sırasında tanışacağınız biri, beklenmedik bir şekilde bir ilişki adı altında hayatınızda yer edebilir, biliyor musunuz? Evet.
Spor salonuna gidiyorsunuzdur, tanışabilirsiniz değil mi? Spor bitti, bir mola vereyim demişsinizdir, kafeteryada oturuyorsunuzdur. O anda güzel bir hanımefendi, yakışıklı bir beyefendi değil mi? Gelebilir. Bakın bunların hiçbirisi aslında tesadüf değil. Yani olması gerektiği zaman da karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla hiç beklenmedik bir yakınlaşma olabilir. Para tarafında biraz temkinli olalım mı? Sizin için de bu hafta bu uyarıyı yapacağım. Özellikle bakın çocuklar, eğitim ve kişisel ihtiyaçlar için yapacağınız harcamalar bütçeyi bir tık zorlayacağı için çok fazla kesenin ağzını açmıyoruz. Kontrollü ve frene basarak gidiyoruz. Evde ya da böyle iş yerinde uzun zamandır ertelediğiniz evraklar, dosyalar ve dijital arşivinizi bence ne yapın biliyorsunuz? Düzenleyin. Bunun için çok verimli bir hafta ve özellikle de söylüyorum bu temizliği yapın ve bir düzen kurun derim tekrar. Ayrıca bir yardım kampanyası, sosyal sorumluluk projesi ya da böyle gönüllü çalışmanın içerisine yer almanız da mümkün. Aslında bu size hem hani insanlarla tanışmanızı hem de kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak gerçekten manevi anlamda çok güzel bir etkinlik olacak. Katılın derim. Güzel bir hafta sizi bekliyor. Evet, yine haftayı sonlandırıyoruz. Ana tabloyu belirledik. 12 burcu, yükseleni ve bilenler için tabii ki ay burcunu neler bekliyor her zaman olduğu gibi ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaştım. Yeni haftada yeni yorumlarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.